Kader ağlarını sessizce örer. İlmek ilmek işler. Tıpkı 15. yüzyılda olduğu gibi. 1432 yılında Konstantinopolis'in, Roma İmparatorluğu'nun ve yeni doğan bir bebeğin kaderi ilmek ilmek işleniyordu. 21 yıl sonra bu üçü karşı karşıya gelecek ve dünya bir daha eskisi gibi olmayacaktı. İkinci Mehmet tahta ilk kez 1444'te henüz 12 yaşındayken çıkmıştı. 2 yıl sonra babası 2. Murat yeniden tahta geçti. Bu genç Mehmet için büyük bir hayal kırıklığıydı. Ama o küsmek yerine öğrenmeyi seçti. Babası ordusuyla Boğaz'ı geçerken Anadolu Hisarı'nın topları Hristiyan kadırgalarına geçit vermiyordu. Genç Mehmet o sahneyi sessizce izledi ve o an bir şey fark etti. Konstantinopolis'i fethetmek isteyen önce denizi fethetmeliydi. O günü aklına kazıdı. Yıllar sonra yeniden tahta çıktığında öğrendiği ders tarihin yönünü değiştirecekti. 18 Şubat 1451, Perşembe. Sultan Mehmet babasının ölümünün ardından ikinci kez tahta çıktı. Edirne'de Yeniçerilerden sadakat yemini aldı. Ama sarayın gerçek gücü hala yaşlı ve temkinli Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'nın elindeydi. Mehmet onu hemen deviremeyeceğini biliyordu. Kendini kanıtlayacak bir zafere ihtiyacı vardı. Bu yüzden adımlarını sessiz ama kararlı attı. Lalaları Zaanos ve Şahabettin Paşa'nın rütbelerini yükseltti. Henüz 6 aylık kardeşi Ahmet Çelebi'yi boğdurtarak da merhametle değil otoriteyle hükmedeceğini gösterdi. Fakat hala bir tehdit vardı. Konstantinopolis'te yaşayan Şehzade Orhan, Doğu Roma'nın elindeki en tehlikeli kozdu. Mehmet vakit kaybetmedi, fetih hazırlıklarına başladı. Boğaz'ın en dar noktasında dev bir kilit gibi yükselecek Rumeli Hisarı'nın inşası için emir verildi. Nisan 1452'de temeller atıldı. 4 ay gibi kısa bir sürede 3 kuleli muazzam bir hisar tamamlandı. Konstantinopolis'te ise tehlike çanları çoktan çalmaya başlamıştı. Doğu Roma'nın son kalesinde korku büyüyordu. Halk Boğaz'ın karşı kıyısında yükselen dev hisarı görünce dehşete kapıldı. Mesih düşmanlarının günü geldi. Şehrin sonu yaklaştı diye bağırıyorlardı. İmparator 11. Konstantinos çaresizlik içinde fermanlar gönderiyor, sultan topraklarında izinsiz hisar dikiyor diyerek yakınmalarını iletiyordu. Ama genç sultanın cevabı tarihe kazanacak kadar sertti. Sen Konstantinos, Konstantinopolis surlarının dışındaki hiçbir şeyin sahibi değilsin. Artık maskeler düşmüştü. İmparator batıya elçiler gönderdi, yardım dileniyordu. 14 Şubat 1452'de Venedik Senatosu cevabında birçok mazeretle beraber askeri yardım sözü verdi. Artık bir yarış başlamıştı. Doğu Roma yardım gelene kadar dayanmak, Mehmet ise o yardım gelmeden şehri almak istiyordu. Ve o yarışın sonunda yalnızca biri ayakta kalacaktı. Rumeli Hisarı tamamlanır tamamlanmaz, Hisar'a Firuz Bey'in komutasında 400 asker yerleştirildi. Görevleri açıktı. Boğaz'dan geçen her gemiden haraç alınacak, ödemeyi reddedenler topa tutulacaktı. 10 Kasım'da Karadeniz'den dönen 2 Venedik gemisi yaklaştı. Ödemeyi reddettiler. Atışlar yapıldı ancak gemiler Konstantinopolis'e varmayı başardı. Ama Osmanlı dersini almış, planını yapmıştı. 25 Kasım'da Antonio Erizzo komutasındaki bir Venedik gemisi ödemeyi reddetti. Toplar ateşlendi, gülleler suda sekerek ilerleyip hedefini vurdu. Geminin gövdesi yarıldı, dalgaların arasında kayboldu. Böylelikle Karadeniz'den Konstantinopolis'e giden yol kapanmıştı. Şehir artık nefes alamıyordu. Tek umutları surların yüzyıllardır kimseye geçit vermemesi ve ufukta belirecek mucizevi bir yardım haberiydi. Ama Mehmet'in hazırlıkları henüz yeni başlıyordu. İkinci Mehmet'in sarayında sıra dışı bir usta vardı. Macar asıllı top dökümcüsü Urban. Bir zamanlar Konstantinopolis'te çalışmıştı. Ama imparator ona ne para ne de malzeme vermişti. Şimdi kader onu Mehmet'in huzuruna getirmişti. Genç sultan ondan tek bir şey istedi. Bana Konstantinopolis'in surlarını yıkacak bir top dök. Demir ateşle buluştu. Tunç kazanlar kızdı. Dökümhaneler alev alev yandı. Ve haftalar sonra bir canavar doğdu. 800 kiloluk gülleleri 1,5 kilometre uzağa fırlatabilen dev bir top. Deneme atışları başladığında Edirne halkı korkuyla sokaklara döküldü. Yağmursuz bir günde gök gürlüyordu. Yerin altı titriyor, duvarlar sarsılıyordu. Bu ses yalnızca Konstantinopolis'in değil, Roma'nın da sonunun habercisiydi.
1452'nin sonlarında Konstantinopolis umutsuzdu. Ama o sırada Venedik'in kadim rakibi Ceneviz harekete geçti. 1453'ün soğuk bir Ocak sabahı Haliç'in sularında 2 devasa gemi belirdi. Gemilerde 700 zırhlı Cenevizli asker vardı. Başlarında ise Akdeniz'in en ünlü paralı komutanlarından biri Giovanni Giustiniani Longo. Doğu Roma tarihçisi Lucas o anı şöyle yazar: muhteşem silahlarla donanmış, savaş tutkusu gözlerinden okunan genç Cenevizliler 2 dev gemiyle şehre ulaştı. Giustiniani kuşatma savunmalarının ustasıydı. Ünü Akdeniz'den Anadolu'ya kadar yayılmıştı. İmparator Konstantinos onu protostrator yani mareşal ilan etti. Artık savunmacıların tüm askeri birlikleri onun emrindeydi. Hizmetlerine karşılık Limni adasını ona hediye etti. Longo da o andan itibaren şehirle kaderini bir tuttu. Fakat Konstantinopolis'in duvarlarında onu bekleyen zafer değil, tarihin kaçınılmaz hükmüydü. Longo ve Cenevizliler Konstantinopolis'e vardığında Sultan II. Mehmet çoktan Edirne'ye dönmüştü. Şehre yürüyüş başlamadan önce dev topların yollardan geçebilmesi için hazırlık gerekiyordu. Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa yolları ve köprüleri güçlendirmek üzere adamlarını gönderdi. 50 marangoz, 200 yamak. Haftalarca çamur, taş ve tahtalar arasında çalıştılar. 3 şahi toptan en büyüğünü çekmek için 60 öküz gerekiyordu. Yollar temizlendi, köprüler sağlamlaştırıldı. Bahar geldiğinde Karacapaşa'nın birlikleri topları surlardan 8 kilometre öteye yerleştirdi. Ve gökyüzü yaklaşan fırtınayı hissetmeye başlamıştı. Bu sırada denizde de hazırlık tamamlanıyordu. Baltaoğlu Süleyman Bey komutasındaki Osmanlı donanması Gelibolu'da toplandı. Mart ayında yelkenler açıldı. Donanma Galata'nın kuzeyindeki Diplokionyon koyunda demir attı. Artık kara ve deniz aynı hedefe kilitlenmişti. Osmanlı donanması Boğaz'ın sularını tutarken Konstantinopolis son savunma hazırlığını yapıyordu. 2 Nisan 1453. Haliç'in ağzına yarım metre kalınlığında dev demir halkalardan oluşan bir zincir çekildi. Şehrin kalbine giden yolu kapatan bu zincir, Konstantinopolis'in son umuduydu. Galata'daki Cenevizliler tarafsız kalmaya karar verdi. Ama bazıları gizlice Haliç'i geçerek şehrin savunmasına katıldı. O gün Mehmet de Konstantin önlerine varmıştı. Ordusu Maltepe'ye çadırlarını kurdu. 6 Nisan 1453'te Osmanlı ordusu intikal düzenine geçti. Yaklaşık 60.000 asker Konstantinopolis'e 1,5 kilometre kala durdu. Namaz kılındı, sonra kuşatma mevzilerine girildi. İki taraf birbirine artık çok yakındı. Surlardan sesler geliyor, askerler karşılıklı alaylarla birbirlerinin cesaretini yokluyordu. 7 Nisan sabahı toplar ateşlendi. İlk Osmanlı saldırısı başlamıştı. Artık geri dönüş yoktu. Doğu Roma ölüm kalım savaşına girmişti. Ama bu savaşın kaderini sadece top atışları değil, savaşların iradeleri belirleyecekti. Osmanlı topları günlerdir susmuyordu. Her gün 100, bazen 150 atış yapılıyordu. Ama sabah olduğunda surlardaki tüm hasar Doğu Roma ustaları tarafından onarılmış oluyordu. 11 Nisan'da devasa şahi toplar atışa hazırlandılar. Demirden gövdeleriyle Mehmet'in öfkesini taşıyor gibiydiler. İlk atışı yapıldığında yer sarsıldı, gök gürledi. Aynı günlerde Haliç'te de savaş vardı. Baltaoğlu komutasındaki Osmanlı donanması zinciri kırmak için 2 kez hücuma geçti. Ama her defasında geri püskürtüldü. Ardından 17 Nisan gecesi karadan sürpriz bir saldırı denendi. 4 saat süren çetin çarpışmanın sonunda Osmanlılar geri çekilmek zorunda kaldı. Yenilgilerin ardı arkası kesilmiyordu. 20 Nisan sabahı ufukta 4 gemi belirdi. Biri erzak yüklü Doğu Roma gemisi, 3'ü Ceneviz ve Papalığa ait savaş gemileri. Sultan Mehmet Baltaoğlu'na öfkeyle emretti. Ya onları yakala ya da canlı geri dönme. Boğazın ortasında rüzgar ters esiyor, Osmanlı gemileri sadece kürekle ilerliyor ama Hristiyan gemilerinin yüksek bordalarına yanaşamıyordu. Günlerdir süren sessiz gerilim şimdi denizin üzerinde patlamıştı. Baltaoğlu rampa emri veriyor, gemileri yakın diye haykırıyordu. Ama düşman gemilerinin yüksekliği onlara büyük avantaj sağlıyordu. Sultan atını denize sürüp haykırdı. Emirler yağdırsa da değişen bir şey olmadı. Öğleden sonra Hristiyan gemileri yelkenlerini şişirip Haliç'e doğru hızla ilerledi. O an zincir gevşetildi. Gemiler Haliç'e girdi, ablukayı yardı. Baltaoğlu görevden alındı, kırbaç cezasına çarptırıldı. Yerine Hamza Bey getirildi. Ard arda gelen yenilgiler Osmanlı saflarını sarsmıştı.
Konstantinopolis'in surlarında zafer şarkıları söyleniyor, moral rüzgarı artık Doğu Roma'dan tarafa esiyordu. Sultan Mehmet çoktan başka bir planı devreye sokmuştu. Galata'nın ardındaki tepelerden Haliç'e doğru ahşap kızaklar döşenmeye başlandı. Kızaklar yağla içlerinden alev geçmiş gibi parlatılmıştı. Düşmanın fark etmemesi için operasyon gizlilikle yürütülüyordu. 21 Nisan gecesi Aziz Romanos kapısı civarında büyük bir top atışıyla dikkat başka yöne çekildi. Şehirdeki savunmacılar o gedikleri kapatmakla meşguldü. Aynı anda karanlığın içinde gölgeler hareket ediyordu. Yağlı kızakların üstünde halatlarla çekilen Osmanlı gemileri tepeleri aşıp sessizce Haliç'e doğru süzülüyordu. 22 Nisan sabahı güneş doğduğunda Konstantinopolis halkı gözlerine inanamadı. 72 Osmanlı kadırgası Haliç'in sularında dizilmişti. Savunmacılar deniz surlarını korumak için diğer bölgelerden asker çekmek zorunda kaldı. Şehir artık dört bir yandan kuşatılmıştı. Konstantinopolis tarihte ilk kez gerçekten yalnız kalmıştı. Haliç'e indirilen gemiler savunmacıları paniğe sürüklemişti. Ancak Konstantinopolis komutanları Diplokyonyon'daki Osmanlı donanmasının zayıfladığını düşündü. 28 Nisan sabahı şafaktan 2 saat önce. Gökyüzü hala karanlıkken ateş gemileri Haliç'in surlarında ilerlemeye başladı. Osmanlı donanmasına saldırdılar. Şafağın karanlığında deniz alev alev yanıyordu ama 1,5 saat süren çetin muharebenin sonunda Osmanlılar zafer kazandı. Ertesi gün İmparator 11. Konstantinos öfke içindeydi. Şehirdeki korku ve moral bozukluğunu bastırmak için tüm Osmanlı esirlerin idam edilmesini emretti. 260 esirin boynu vuruldu. Kesik başları surlara dikildi. Artık savaşta merhamet kalmamıştı. Haliç'te karşılıklı bombardıman sürerken Aziz Romanos civarındaki kara surları da sürekli top ateşi altındaydı. Osmanlılar yürüyen kulelerin sayısını arttırdı. Şehir surlarından daha yüksek olan bu kulelerin içine küçük toplar yerleştirildi. Kuleler ilerledikçe savunmacılar Rum ateşiyle karşılık veriyor, alevler içinde kalan kuleler yanıp kül oluyordu. 7-8 Mayıs gecesi Aziz Romanos kapısındaki gedikten ani bir baskın daha denendi. Yine başarısızlıkla sonuçlandı. 11 Mayıs'ta Eğri Kapı civarında yeni bir gedik açıldı. Osmanlılar ertesi gün tekrar hücuma geçti. Yine geri püskürtüldüler. Surlar dayanıyor ama Mehmet'in sabrı tükeniyordu. Yerin üstünde istediğini alamayan genç sultan yerin altına inmeye karar verdi. Osmanlı ordusunun lağımcı birlikleri tüneller kazıyor, yerin altından Konstantinopolis'e ulaşmaya çalışıyordu. 16 Mayıs sabahı Kaligarya kapısı civarında nöbet tutan Doğu Roma muhafızları yer altından gelen garip sesler duydular. Panik başladı. Kısa süre içinde anlaşıldı ki Osmanlı lağımcıları tünel kazıyordu. Hemen karşı bir tünel kazıldı ve karanlıkta yerin metrelerce altında ölümcül bir savaş başladı. Tüneller buluştuğunda daracık karanlıkta çığlıklar yankılandı. Savunmacılar Osmanlı tünelini yok etmek için ateş açtı. Alevler yayılırken her iki taraf da diri diri gömüldü. Patlamayla birlikte tünel çöktü. Osmanlılar kısa süre sonra başka tüneller denediler. Ama Doğu Roma savunması hazırdı. Kimine duman, kimine su bastırdı. Her girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Haliç'e indirilen donanma, surların üstündeki kuleler, yer altındaki savaşlar ve şehirde başlayan kıtlık. Artık her şey son bir fırtınanın yaklaştığını söylüyordu. 24 Mayıs 1453. Sultan Mehmet son kez diplomasiye şans tanıdı. İmparator Konstantin'e elçi gönderdi. Mesaj açıktı. Mora'ya çekil, şehri teslim et, kan dökülmesin. Fakat Konstantin'in cevabı kesindi. Tanrı beni imparatorluksuz bir imparator olarak yaşamaktan esirgesin. Şehrim düşerse ben de onunla düşerim. O an iki hükümdarın da kaderi mühürlendi. Konstantin batıdan gelecek yardıma güveniyordu. Venedik donanmasının nihayet yola çıktığı, Macarların da harekete geçtiği söylentileri yayılıyordu. Ama bu söylentiler surların ötesine ulaşmadan sönüp gidecekti. Çünkü Mehmet'in gözünde artık tek bir hedef vardı. Her ne pahasına olursa olsun şehri almak. 26 Mayıs 1453. Sultan Mehmet son kez savaş meclisini topladı. Batıdan gelebilecek yardımlar tartışıldı ve karar verildi. Son hücum 29 Mayıs sabahı başlayacaktı. Ertesi gün tellallar karadan ve denizden yapılacak bu nihai saldırıyı duyurdu. Sultan orduyu teftiş etti. Şenlik ateşleri yakıldı, dualar edildi. Ve Osmanlı ordugahı bir bayram yerine döndü. Tellallar surlara ilk çıkacak askerin yüksek rütbeyle ödüllendirileceğini ilan etti. 28 Mayıs gecesi. Osmanlı ordugahında binlerce asker ellerini semaya kaldırmıştı.
Aynı saatlerde Konstantinopolis'te de kiliseler dolmuştu. Halk ve askerler mum ışığında son kez diz çöküyor, ilahiler söylüyordu. Şehir sessizdi. Sadece rüzgar surların taşlarına çarpıyordu. Osmanlı gemileri deniz surlarının olabildiğince yakınına getirildi. İki tarafta nefesini tutmuş, son fırtınanın kopmasını bekliyordu. 29 Mayıs 1453. Şafak sökmeden 3 saat önce. Mehter marşları göğü doldurdu. Osmanlı topları yaylım ateşine başladı. İlk hücum gönüllüler ve başıbozuklardan geldi. 2 saat boyunca kan, taş ve ateş birbirine karıştı. Binlerce asker toprağa düştü. Ama geri çekilen çok azdı. Sultan ricat emri verdi. Aynı anda denizdeki Osmanlı gemileri merdivenlerle surlara yaklaşmaya çalışıyor ama savunmacılar izin vermiyordu. Ardından ikinci hücum başladı. Bu kez iyi zırhlı Anadolu askerleri Aziz Romanos kapısına yöneldi. Şafak öncesi alacakaranlıkta meşalelerin ışığında ilerliyorlardı. Surların önünde dar gediklerde takılıp kaldılar. Artık sultanın elinde tek bir birlik kalmıştı. Yeniçeriler. Ne mehter sesi vardı ne naralar. Yalnızca çeliğin soğuk sesi. Yeniçeriler korkunç bir disiplinle ilerledi. Mehmet de hendeklere kadar onlara eşlik etti. Yorgun savunmacılar artık dayanamayacaktı. Kanlı geçen bir saat sonrasında bir grup Yeniçeri içeri dalıp surlara tırmandı. Burçlara Osmanlı sancağı dikildi. Aynı anda dev şahi top bir kez daha ateşlendi. Gök gürledi, taşlar havaya uçtu. Aziz Romanos civarında koca bir gedik açıldı. Yeniçeriler dumanın arasından içeri daldı. Göğüs göğüse son bir çarpışma başladı. O sırada Giovanni Longo'ya bir şarapnel isabet etti. Ağır yaralanarak geri çekildi. Komutanlarının düşmesi savunmanın kalbini söktü. Moraller çöktü. Doğu Roma hattı parçalanmaya başladı. Osmanlı askerleri surların her noktasından şehre akıyordu. Limana koşan Venedikli ve Cenevizliler gemilerine ulaşmaya çalışıyor, savunma askerleri sokaklara ve iç kalelere kaçışıyordu. Öğleden sonra Sultan II. Mehmet, mahiyetindeki birlikle Aziz Romanos surlarından içeri girdi. 53 gün süren kuşatma bitmişti. İstanbul artık Osmanlı'nın elindeydi. İmparator Konstantinos, Rum efsanelerinde bir kahramana dönüştü. Şehrin düşüşünden sonra halk arasında bir inanç yayıldı. Son imparator ölmemişti. Surların dibinde bir melek tarafından mermer bir heykele dönüştürülmüştü. Ve günü geldiğinde o melek geri dönecek, Konstantin uyanacak, Türkleri şehirden sürecek, Roma yeniden doğacaktı. Bu inanç yüzyıllar sonra Megali Idea adıyla filizlendi. Ama efsanelerle beslenen bu hayal 1920'lerde Yunan ulusunu yeni bir felakete sürükleyecekti. Gerçek ise çok daha sessizdi. Tarihçilerin çoğu İmparator Konstantinos'un surlar üzerinde savaşırken yüzünden ve sırtından aldığı darbelerle öldüğünü yazar. Cesedi üzerindeki imparatorluk işaretlerinden teşhis edilmiştir. Şehri savunmaya yemin eden Cenevizli komutan Giovanni Longo surlarda aldığı yaradan kurtulamadı. Geri dönüş yolunda sessizce can verdi. Fetih ile birlikte Doğu Roma İmparatorluğu için 1071 Malazgirt'te başlayan kıyamet 1453'te İstanbul'da son buldu. Bu yenilgi batıda gerçekten kıyamet gibi gözükse de Osmanlı fatihleri sıradan halka atalarının 1204'te Haçlılardan gördüğüne kıyasla çok daha iyi davranmışlardı. Fakat bu başka bir videonun konusu. Eğer bu yolculuğu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.